Merhaba sevgili izleyiciler. Eric Clapton'ın Tears in Heaven şarkısını büyük olasılıkla ya duymuşsunuzdur ya da birçok kez dinlemişsinizdir, izlemişsinizdir. Eric Clapton, oğlu Connor Clapton'ı 1991 yılında New York'ta kaybetti. 4 yaşındaki oğlu 53. kattan aşağıya düşerek, pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Çok elim bir kazaydı ve aslında bu kayıp onu o kadar çok etkiledi ki söz konusu şarkıyı yazdı. Sadece o şarkıyı değil, bununla birlikte bütün sanat hayatını ve kendi hayatını kalıcı bir şekilde etkiledi bu kaybı. Biz bu şarkıya baktığımız zaman şarkının sözlerinin ne kadar içli, ne kadar dramatik olduğunu özellikle şu sözden görüyoruz. Eğer Türkçe'ye çevirecek olursak, eğer orada cennette beni görürsen tanır mıydın? Peki ben seni görsem aynı olur muydu her şey? Eğer orada seni bulabilseydim. Güçlü olmalı ve yola devam etmeliyim. Çünkü ben cennete ait değilim. Aslında bu son cümle daha çok etkiliyor. Çünkü bazen insanlar bazı kayıplarla karşılaştıkları zaman en azından şöyle bir teselliye sarılabilirler. Yani Tanrı'nın yanına gittiğimde onu göreceğim. Evet, Eric Clapton çocuğunun Tanrı'nın yanına gittiğini biliyor. Cennette olduğunu biliyor. Ama acaba ben oraya gidecek miyim? Büyük olasılıkla oraya gitmeyeceğim. Dolayısıyla orada bile seni göremeyeceğim. Bütün bunlardan dolayı o kadar büyük bir acı ki, ya bu kaldırılamaz derecede bir acı. Ve bunu düşününce aslında hepimizin çok çeşitli acıları, kayıpları ve kederleri oluyor bu dünyada. Ama üzücü olan şey aslında kederimizi yaşamamıza, acımızı yaşamamıza izin verilmiyor. Eric Clapton bu şarkıyı yazdığında büyük olasılıkla yüzlerce, binlerce kez söyleyerek aslında kederini akıttı. Çünkü kederli biri için, yas tutan biri için, kaybı olan birisi için gözyaşlarını akıtmak, içindeki zehri akıtmak gibidir. Fakat biz etrafımızda böyle acı kayıplar yaşadığımızda genellikle toplumsal bir kısıtlamayla karşı karşıya kalırız. Ne yaparlar? Dur ağlama. Lütfen senin güçlü olman gerekiyor. Dik durman gerekiyor. Senin başkalarına moral vermen gerekiyor. Aslında bunu söyleyen kişiler kötü niyetli değildir. Kimse kötü niyetli bir şekilde yaklaşmaz böyle zamanlarda. Herkes acı çeker aslında bizimle birlikte nasıl yardımcı olabileceklerini düşünürler. Ama sanırım bizim yas tutmanın ne demek olduğunu ve yas tutan bir insana nasıl yaklaşılacağını öğrenmemiz faydalı olur. Biz şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitap yasa karşı değil. Çünkü Mezmur 34. bölüm 18. ayete baktığımız zaman Tanrı şöyle konuşuyor. Diyor ki Rab kırık kalplere yakındır, ezik ruhları kurtarır. Kırık kalpliler, ezik ruhlular Tanrı'nın önünde özel bir yere sahiptir. Ve Tanrı onları anlar. Örneğin kutsal kitapta, İncil'de en kısa ayet hangisidir biliyor musunuz? İsa ağladı. Evet, aslında bu kadar yeter. Çok uzun bir şey yapmaya gerek yok. Acı çektiğimizde ağlarız. Acı çekenlerle birlikte ağlayabiliriz. Acı çekenlere dik durman lazım, güçlü olman lazım. İnsanlar seni böyle zayıf görmesin. O kadar çok şeyler var ki. Ve sürekli önü kesilir, sürekli o yas, aslında zamanında tutulamayan yas, bizim bütün hayatımıza yayılmış bir depresyon haline gelir. Yas tutmalıyız. Çünkü yas tutmak demek
o acıyla yüzleşmek demek. Örneğin bir taziye evinde karşılaşabileceğiniz görüntülerden bir tanesi de şudur. Derler ki o kadar çok acı çekiyor ki ilaçla uyuttuk. Aslında insan güçlüdür, dayanabilir. Doğru, bazı kayıplar çok ağırdır ama insan güçlüdür, dayanabilir. Ve dayanmalıdır, o acıyla yüzleşmelidir, o acıyı çekmelidir eğer çok ekstra bir durum yoksa. Çünkü o acı çekilmediği zaman hiçbir zaman hayatımızdan çıkmaz o kayıp. Dolayısıyla önce tabii ki nedir? Yasın ya da yas tutmanın kademelerini düşünürsek önce inkar, yok sayma, kayıtsız kalma, yok öyle bir şey olmadı, babam ölmedi, o akşam gelecek gibi şeyler söylemek. Arkasından öfke, herkesin başına gelmiştir. Neden bu bana oldu? Neden bu benim başıma geldi? Onun arkasından pazarlık, başka bir yol arayışı ve bütün bu aşamalardan geçtikten sonra keder, yani yasa, acıya teslim olma. Ondan sonra affetme ya da olduğu gibi durumu kabul etme. Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra biz ancak yasla, kaybımızla vedalaşmış oluyoruz. Ve böyle bir yas yaşanmadığında, böyle bir yas süreci yaşanmadığında aslında biz sağlıklı olmuyoruz. Onun yerine birinin ihtiyacı varsa, ki kaybı olan, acısı olan insanların gerçekten böyle zamanlarda desteğe ihtiyacı vardır. Bunun için işte bizim toplumumuzda dinsel temeli de olan bazı gelenekler vardır. 7'sini, 40'ını ve yılını hatırlarlar. Çünkü hatırladıkça, dile getirdikçe, ifade ettikçe, dışarıya aktardıkça ancak bunlar bizim ruhumuzdan, bedenimizden gider. Yas dediğimiz şey bir dengelenme çabasıdır. İçerideki duygularla dışarıdaki gerçekliğin birbirine dengelendiği bir süreçtir. Ve kıyasa gerek yok. İşte senden daha kötüleri var ya da senden daha iyileri var. Ya da bir tespit yapmaya gerek yok. Betin benzin atmış, sen sararıp solmuşsun, zayıflamışsın iyice, aç kalmışsın. Ben neler çektim, ben nasıl dayandım, sen de dayanabilirsin. Dert yarıştırmak. Daha birçok şey söyleyebiliriz. Fakat bütün bunları bir tarafa bırakıp yas süreci içinde olan, kederle yaşayan, acı çeken insanlar için yapılması gereken şey çok basit. Orada durun. Sadece yanında durun. Dinleyin. Duyduğunuzu ifade edin. Anlayın, anladığınızı söyleyin. Onunla birlikte ağlayın, gözyaşını silin ve sadece orada durun, bekleyin. Eğer korkuyorsa, korkma, senin yanındayım deyin. Bu kadar yeterli. İnsanların önünü kesmeyin ve kimin yastan, yani kimin acıdan nasıl etkilenip ne kadar tepki göstereceğini bilemezsiniz. Çünkü yas çok kişisel bir şeydir. Parmak izi gibidir. Kişiye özeldir. Dolayısıyla bırakın. Bırakın, sadece yanında durun. Hiçbir şey yapmadan bir ana kucağına sağlar gibi onları kucaklayın. Şefkatle sarın ve bekleyin. Bu kadar yeterli. Eğer böyle bir yasını tutmadığınız bir kaybınız varsa lütfen bize yazın. Biz sizin için dua etmek ve sizi Tanrı'nın önüne getirmek istiyoruz. Esen kalın.